sadece bir Kaan değil, ordunun aklı savaşın kuralıydı. Onlu sistemle demiri disipline, korkuyu itaate dönüştürdü. Çin'i savunmaya mecbur bırakan güç, Hun'un iradesiydi. Metehan, bir imparatorluğun değil, bir çağın başlangıcıydı. Mete, Bozkır'ın efendisi. Yakında. Herkese merhaba. Son dönemde Göktürk projeleriyle oluşan heyecan dalgası, şimdi gözleri Türk tarihinin en kadim ve en güçlü figürlerinden birine çevirmiş durumda. Metehan. Henüz resmiyet kazanmış bir yapım olmasa da, Alper Çağlar'ın gündeminde yer aldığı doğrulanan bu proje, şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Çünkü Metehan yalnızca bir hükümdar değil, bir çağın başlangıcı, bir askeri devrimin mimarı. Olası bir film ya da dizi projesi, Hun İmparatorluğu'nun doğuşunu ve bu efsanevi liderin bedellerle dolu yolculuğunu epik bir anlatıyla ekrana taşıyabilir. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. Bu proje, Türk tarihinin bilinen en erken ve en sarsıcı liderlerinden biri olan Metehan'ın efsaneye dönüşen hayatını merkezine alıyor. Proje, yalnızca bir hükümdarın yükselişini değil, ihanet, sürgün ve kanla yoğrulmuş bir iktidar mücadelesini konu alıyor. Hikayenin odağında babası Teoman Kağan ile yaşadığı sert çatışmalar, rehin verildiği yıllar ve ölümle burun buruna geldiği sürgün dönemi yer alıyor. Bu karanlık süreç, Metehan'ı sıradan bir prens olmaktan çıkarıp, Hun İmparatorluğunu yeniden şekillendirecek bir lider haline getiren kırılma noktasıdır. Yapım, Metehan'ın yalnızca fetihlerini değil, ordu sistemini yeniden kuran, disiplini bir devrim haline getiren stratejik aklını da ön plana çıkaracaktır. Bu yönüyle hikaye, bir imparatorluğun doğuşunu anlatırken, bir liderin bedellerle dolu dönüşümüne de odaklanmayı hedefliyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Alper Çağlar, şu anda ilk Göktürk adını taşıyan büyük bütçeli bir dönem filmi üzerinde çalışıyor. Yönettiği bu yapım, Göktürk Devleti'nin kuruluş efsanesini anlatacak ve 2026'nın ilkbaharında HBO Max'te gösterime girecek. Filmde Volkan Keskin, Murat Serezli gibi isimler yer alıyor ve çekimler yoğun bir tempo ile devam ediyor. Başrol oyuncusu Volkan Keskin'in verdiği röportaja göre, Alper Çağlar Mayıs 2024'te onunla ilk olarak Mete Kağan üzerine bir projeyle görüştü. Ancak projede sonradan Volkan Keskin ile Göktürk kardeşi Bumin Kağan karakteri için anlaşıldı. Volkan Keskin, Alper Hoca'nın Mete Kağan ile ilgili çok güzel bir projesi vardı. İlk onun için konuştuk, sonra ben Bumin Kağan oldum, benim için de sürpriz oldu, diyerek Metehan projesinin Alper Çağlar'ın gündeminde olduğunu doğrulamıştır. Metehan'ı merkezine alan olası dizi ya da film projesi, daha şimdiden yalnızca tarih meraklılarının değil, geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş durumda. Bunun en temel nedeni, Türk tarihinin en erken ve en güçlü figürlerinden birinin ilk kez bu ölçekte ve bu vizyonla ekrana taşınacak olması. Göktürk projeleriyle birlikte izleyicide oluşan güven duygusu, Metehan gibi çok daha eski ve mitolojik yönü ağır basan bir karakterin anlatımında beklentileri doğal olarak yukarı çekiyor. Bu noktada en çok merak edilen başlıklardan biri de elbette başrol oyuncusunun kim olacağı ve bu karakterle ne kadar uyum sağlayabileceği. Başrol için ilk etapta adı geçen Volkan Keskin'in, ilk Göktürk projesinde Bumin Kağan rolüyle kesinleştiği için bu proje özelinde artık denklem dışı kalmış durumda. Ancak bu durum, Metehan için farklı ve güçlü adayların gündeme gelmesine de kapı araladı. İzleyici cephesinde dolaşan iddialara bakıldığında, Burak Özçivit ve Alperen Duymaz gibi isimlerin fenotip, karizma ve ekran duruşu açısından Metehan karakterine uygun olabileceği sıkça dile getiriliyor. Burak Özçivit'in sert yüz hatları, lider karizması ve daha önce dönem işlerinde edindiği tecrübe, onu güçlü bir imparator figürü için akla ilk gelen isimlerden biri haline getiriyor. Alperen Duymaz ise daha genç, dinamik ve fiziksel performansı yüksek bir oyuncu profili çiziyor. Özellikle Metehan'ın gençlik dönemini, sürgün yıllarını ve güçlenme sürecini merkez alan bir anlatım tercih edilirse,
Alperen Duymaz gibi bir ismin bu dönüşümü ekrana taşıyabilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada Metehan projesinin tutma ihtimalini değerlendirirken tek bir başlığa değil, birbirini besleyen birçok güçlü faktöre bakmak gerekir. Öncelikle başrol karakterinin ağırlığı, dizinin kaderini doğrudan belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Metehan, Türk tarihinin yalnızca bir hükümdarı değil, bir çağ açıp çağ kapatan, askeri sistemiyle dünya tarihini etkileyen, Çin'i savunma refleksine zorlayarak Çin Seddi'nin ortaya çıkış sürecini tetikleyen efsanevi bir figür. Bu kadar büyük bir karakterin doğru oyuncu tercihiyle ekrana taşınması halinde izleyiciyle çok güçlü bir bağ kurması kaçınılmaz görünüyor. İzleyici cephesinde asıl merak edilen nokta da tam olarak bu. Metehan'ı canlandıracak başrol oyuncusunun hem fiziksel duruş hem de liderlik karizması açısından bu rolü ne ölçüde taşıyabileceği. Elbette Metehan gibi bir karakter yalnızca başrolle taşınamaz. Onun etrafındaki figürler, hikayenin dramatik gücünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alır. Babası Teoman, üvey anne figürü, Hun beyleri, sadık komutanlar ve karşı cephedeki Çinli generaller, hepsi ilk kez bu kadar geniş çaplı bir projede seyirciyle buluşacak efsanevi karakterler. Bu yan rollerin doğru oyuncularla doldurulması, Metehan'ın yalnız bir kahraman değil, karmaşık bir güç mücadelesinin merkezindeki lider olarak algılanmasını sağlayacaktır. Özellikle Metehan'ın yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler, onun sertliği ile stratejik zekası arasındaki dengeyi gösterecek ve karakteri daha insani bir noktaya taşıyacaktır. Projenin tutma ihtimalini yukarı çeken bir diğer önemli etken, Göktürk projeleriyle oluşan beklenti dalgasıdır. Göktürk dönemine olan ilginin artması, Türk tarihini merkezine alan epik yapımların artık daha geniş bir kitle tarafından talep edilir hale geldiğini açıkça gösteriyor. Her ne kadar Metehan dönemi Göktürklerden çok daha erken bir zaman dilimini kapsasa da, anlatılan hikayelerin taşıdığı ruh, güç, devlet aklı ve askeri disiplin açısından benzer bir çekiciliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu da Metehan hikayesinin, Göktürk projelerini beğenen izleyici kitlesi tarafından doğal bir devam, hatta köklerin anlatıldığı daha büyük bir başlangıç olarak görülmesini sağlayabilir. Özellikle Metehan'ın hayatının doğası gereği tek bir filme sığdırılamayacak kadar yoğun ve olaylarla dolu olması, bu projenin dizi formatında çok daha güçlü işleyeceğini gösteriyor. Çocukluğundan itibaren yaşadığı mücadeleler, rehin verilmesi, geri dönüşü, Hun tahtına uzanan yolculuğu, ordu sistemini yeniden inşa etmesi ve Çin seferleri gibi başlıklar, episodik anlatı için son derece elverişli bir yapı sunuyor. Bu ölçekte bir hikayenin aceleye getirilmeden, karakter gelişimlerine alan tanıyan bir dizi diliyle anlatılması, projenin kalıcılığını ve etkisini ciddi biçimde artıracaktır. Ancak burada belirleyici bir gerçeklik de göz ardı edilemez. Böyle bir dizinin doğrudan dizi olarak hayata geçirilebilmesi, güçlü bir bütçeye ve uzun soluklu bir yapım planına bağlıdır. Bu bütçenin oluşması ise büyük ölçüde Göktürk projelerinin elde edeceği başarıya dayanıyor. Göktürk projelerinin seyirci tarafından sahiplenilmesi, izlenme oranları ve genel etki gücü, Metehan gibi daha büyük ve daha maliyetli bir yapımın önünü açacak en kritik faktörlerden biri olacaktır. Yani bu projeler yalnızca kendi hikayelerini anlatmakla kalmayıp, Metehan dizisinin de zeminini hazırlayan bir öncü rol üstlenmektedir. Öte yandan, Metehan projesinin kendine has bir hikayeye sahip olması, onu yalnızca Göktürklerin bir benzeri olmaktan çıkarıp, bağımsız ve özgün bir yapım haline getirme potansiyeli taşır. Senaryonun titizlikle hazırlanması, tarihsel gerçeklik ile dramatik anlatı arasındaki dengenin iyi kurulması ve karakterlerin tek boyutlu kahramanlar yerine insani zaaflarıyla ele alınması, dizinin uzun vadede konuşulmasını sağlayacaktır. Hazırlık sürecinin yıllara yayılabilecek olması bir risk gibi görünse de, Göktürk projelerindeki kadar uzun bir bekleme süresinin gerekmeyeceği, altyapının büyük ölçüde önceden düşünülmüş olduğu izlenimi de veriyor. İlk Göktürk projesinin öne alınmasıyla Metehan hikayesinin şimdilik beklemeye alınması, aslında bu projeye daha sağlam bir zemin hazırlamak için bilinçli bir tercih olarak okunabilir. Tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde Metehan projesinin tutma ihtimalinin ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Doğru oyuncu seçimi, özellikle başrolün bu tarihi ağırlığı taşıyabilmesi, güçlü bir senaryo ve yeterli bütçe ile desteklendiğinde, proje yalnızca ilgi gören bir yapım olmakla kalmayıp uzun süre konuşulan, referans alınan bir işe dönüşebilir.
Daha yayınlanmadan bile hikayesinin merak uyandırması, Metehan isminin tarihsel ağırlığı ve Göktürk projelerinin yarattığı ivme, bu yapımın potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Sonuç olarak doğru zamanda, doğru şartlarda ve doğru vizyonla hayata geçirildiği takdirde Metehan dizisi, Türk dizi tarihinin en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor. Peki sizce Metehan dizisi de olmalı mı? Ve Metehan'ı kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.